Merhabalar. Biliyorsunuz ben 21 yıllık fotoğrafçıyım. Aynı zamanda 16-17 yıldır da profesyonel fotoğrafçılara eğitimler veriyorum. Hal böyle olunca profesyonel fotoğrafçılar ekipman almak konusunda çok soru soruyor bana. Ve bu konuyla ilgili doyurucu bir içerik yapmak istedim. Çünkü A7-5 çıktı. A7-5 profesyonel fotoğrafçılar ve video çekenlere çok şey ifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye lansmanı oldu ve nacizane ben de sahneden değerli konuklara Sony A7-5'in özelliklerini anlattım. Sony Alpha Türkiye adına. Ama tabii bu çok limitli bir kitleye oldu. Bu video ile beraber geniş bir katılımla herkese bu kameranın özelliklerini anlatmak istiyorum. Çünkü internette özellikle Türkçe kaynaklarda kameranın çok belli başlı özelliklerinden bahsedip geçiliyor. Aslında bu kamerada çok farklı özellikler var arkadaşlar. Gerçekten Sony'nin nasıl denir son yıllarda çıkardığı en heyecan verici kamera, en teknolojik kamera. Teknoloji sevenler de aynı zamanda bu videoyu sevecekler diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Tabii ben şimdi teknik rakamlar, detaylarla yeni başlayanları sıkmak istemiyorum ama birkaç bir bilgi de vermek istiyorum. Öncelikle bu kameranın sensörü ilk defa entegre bir AI çipine sahip. Dolayısıyla da daha zeki. Bu Sony'de ilk oluyor arkadaşlar. Bu bize neye getiriyor? Özellikle mesela Sony'nin meşhur olduğu bu yüz algılama, göz algılama, insan takibi, uçak, böcek, kuş bunları algılama konularında çok daha gelişkin. Yani dikkat A7R5'ten de A7-4'ten de gelişkin. Bu arada söylemeyi unuttum. Burada tabii A7-5 yeni oyuncağımız. Bu sağ tarafta A7-4. Stüdyomuzda, prodüksiyon fotoğraflarımızda, videolarımızda kullandığımız. Burada da benim en çok sevdiğim kamera olan A7R5 var fotoğraf tarafında Sony'nin amiral gemisi. Ben özellikle bu kameraları da getirmek istedim çünkü size videonun devamında A7-4 ve A7R5'e göre A7-5'in farklarını ve avantajlarını da anlatmak istiyorum. Sony A7-5'te arkadaşlar 33 megapiksellik bir sensör var ama 33 megapiksel demeyin. Çünkü 33 megapiksel AI'li bir sensör ve yığılmış bir sensöre sahip. Bunun anlamı çok daha hızlı tepkime süresi var. Yani milisaniye olarak 4,5 kat A7-4'ten daha hızlı sensör okumasına sahip. Bu aynı zamanda elektronik shutter kullandığınızda da büyük bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla da öncelikle kameramızın sensörü AI ile donatılmış ve yığma sensöre sahip bir sensör. Artık daha hızlı bir sensör var diyebiliriz. Bu hızı bir kere ilk etapta hemen konuşalım. A7R5'te ve A7-4'te saniyede 10 kare çekme hızı varken A7-5'te 10 değil arkadaşlar 30 kare saniyede çekme hızı var. Yani muhteşem bir sıçrama oldu 10'dan 30'a ama bununla da kalmadı. Bu 10'dan 30'a sıçramayla beraber aynı zamanda Sony'nin bu spor muhabirleri için olan kameralarındaki özellik olan blackout olmadan seri çekim yapma özelliği var. Yani makineyi seri çekime aldığımızda normalde arada görüntüyü kaçırırız. Yani o an ne çektiğimizi göremeyiz seri çekim başladığında ama A7-5'te seri çekim sırasında diyelim gelin damat koşuyorken onun o koşma yönüne göre de kadrajı anlık değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla da seri çekim yapma ihtiyacı olanlar için blackout olmaksızın seri çekim özelliği A7-5'te de var. İşte bu hızlı sensör sayesinde blackout olmadan yani kararma görmeden seri çekimde saniyede 30 kare fotoğraf çekme şansımız var. Üstelik bunu yaparken bazen şey olabilir arkadaşlar. Seri çekim ihtiyacı yok ama bir anlık oldu. Bir buton atayıp tek butonla anında 30 karelik seri çekime geçebiliyorsunuz. Bu da bu anlamda bu kamerada ilk. Evet, bahsettiğim gibi R5 ve A7-4'e göre farklı özellikler var A7-5'in. Bunlardan bir tanesi de Pre-Capture özelliği. Bu Sony'de birkaç başka modelde vardı. İlk defa A7-5'e de gelmiş oldu. Bu yine özellikle de anı kaçırmak istemeyenler için çok değerli. Pre-Capture özelliği şu işe yarıyor. Deklanşöre eliniz hazır, yarım bastınız, modelleri netlediniz. 1, 2, 3 deyip basıyorsunuz ya deklanşöre. Çok sıkı bir şey yapıyor kamera. O yarım bastığınız andan itibaren aslında arka tarafta fotoğraf çekiyor. Siz tam bastığınızda fotoğrafı alıyorsunuz ama isterseniz o tam basma anından önceki 1 saniyedeki seri çekilmiş fotoğraflardan da birini çekip alabiliyorsunuz. Bu ilginç teknolojiyi spor muhabirleri aslında A9 gibi Sony modellerinde kullanıyor. Tabii bu modeller söylemem gerekiyor. Birazcık fiyatlı modeller. Çok pro seviye modeller. Bu A7-5'in fiyatına göre bu özelliğin bu kamerada olması gerçekten bizim için süper bir nasıl denir hediye gibi. O yüzden ilk defa bu segmentte bir kamerada Pre-Capture özelliğini Sony eklemiş oldu. Bu yüzden çok mutluyuz. Evet, biraz görüntü kalitesiyle ilgili konuşalım. Tabii bence görüntü kalitesindeki en önemli etmen dinamik aralık. Dinamik aralık ne diye sorarsanız bir fotoğraf çektiğimizde veya videoda da aynı şekilde parlak yerler oluyor, karanlık yerler oluyor. İşte kameramızın en parlak ve en karanlık yerdeki bilgiyi kaydetme gücü diyelim. Yani bir başka deyişle fotoğrafı düzenlerken patlak fotoğrafı düzenleme imkanınız da kameranızın dinamik aralığıyla alakalı. Eğer kameranızın dinamik aralığı genişse
patlak yerden de karanlık yerden de veri kurtarabiliyorsunuz. Bir fotoğrafçı için, bir video çeken birisi için bence çok önemli bir özellik ve güzel haber. A7 4'e göre dinamik aralık 2 kat artmış durumda. Aynı şekilde R5'e göre de, A7 R5'e göre de A7 5'in dinamik aralığı daha iyi görünüyor. Dolayısıyla da şu anda A7 4'ten de A7 R5'ten de daha iyi bir dinamik aralığa sahip bir kamerayla karşı karşıyayız. Bu bayağı iddialı. Yani fiyat olarak aslında daha uygun bir fiyata gelmiş oluyor R5'e göre baktığımızda. Ve bununla beraber bu dinamik aralık konusunda bizim mekanik deklanşörümüz var, bir de elektronik deklanşörümüz var. Elektronik deklanşöre geçtiğimizde sessiz çekimlerde bu dinamik aralık düşer normalde. Yine bunun özel yığma teknolojili sensörü sayesinde elektronik deklanşörde de gayet yüksek bir dinamik aralığa sahip. O anlamda da yine R5 ve A7 4'ten daha iyi bir dinamik aralıkta sonuç vermiş oluyor. Dolayısıyla da daha çok ışık kaydedebildiği için A7 5 gerçekten düzenleme yaparken elinizde çok iyi bir malzeme olmuş olacak. Işık bilgisi olmuş olacak. Çok daha rahat düzenlemeler yapabileceksiniz. Videonun başında Sony A7 5'in 33 megapiksel olduğunu söylemiştim arkadaşlar ama çok iyi bir özelliği var. İsterseniz bu kamerada Extended RAW denen özellik sayesinde 109 megapiksele fotoğrafı çıkartabiliyorsunuz. Muhteşem değil mi? Bunu şöyle yapıyorsunuz. Özel bir formatta fotoğraf çekiyorsunuz ve bunu Sony'nin yazılımıyla açtığınız zaman bilgisayarda AI desteğiyle beraber 109 megapiksel çıktı alabiliyorsunuz. Ve bunu tek kareden yaptığı için Sony'nin diğer kameralarında olan Pixel Shift gibi değil, tek fotoğraftan bunu çıkarabildiği için de hareketli konularda da kullanabilirsiniz. Yani diyelim bir ürün fotoğrafçısınız. İşte bir fotoğraf çektiniz ve firma bunu işte billboardda kullanacak. Direktmen 33 megapiksel yerine 109 megapiksellik çıktı alma şansı veriyor. Bu Extended RAW özelliği ve bu özellik şu anda Sony'de A7 5'te sadece var. O yüzden çok değerli. Çok güzel bir özelliği daha var bu kameranın. Özellikle de yüksek ISO'lu fotoğraflarda. Tabii bunu söylemem lazım. Kameranın sabit, objenin de sabit olması lazım. Eğer objeniz sabit, kameranız sabitse o özelliği açtığınızda fotoğraf makinesi 4, 8, 16 veya 32 fotoğrafı birleştirerek fotoğraftaki kumu tamamen temizliyor. Dolayısıyla da tek fotoğrafınızda yüksek ISO'da örneğin 32.000 ISO'da örneğin 16.000 ISO'da kumsuz fotoğraflar elde etmiş oluyorsunuz. Süper bir özellik ve bu özellik sadece şu anda Sony A7 5'te var. Yeni bir özellik. Ben hemen şeyi söyleyeyim. Ben profesyonel fotoğrafçıyım ve profesyonel fotoğrafçı eğitmeniyim söylediğim gibi. Özellikle 21 yıldır video çekmekten uzak duruyorum. Prodüksiyon şirketimde videoları profesyonel arkadaşlarım çekiyor. Ama tabii video ile ilgili de bu kameranın çok güzel özellikleri var. Hibrit kamera. O yüzden birkaç bilgi olarak aktaracağım ama dediğim gibi uzmanı değilim. Bir kere bu kameranın çok önemli özelliği olarak artık 4K 60p'de crop olmuyor. Normalde A7 4'te 4K 60p'de cropluyordu kamera ama artık 4K 60p'de cropsuz çekebiliyoruz. Artı A7 4'te olmayan bir özellik olarak 120p'de fotoğraf çekebiliyoruz ama onda Super 35 bir crop yapıyor. Yani özetle videoda da özellikle bu 4K fotoğraf çekimlerinde 60p'nin cropsuz olması ve 120p hızda video çekebilmek çok değerli. Tabii hem fotoğrafta hem videoda çok değerli başka bir özellik daha var. Bu da kameramızın titreşim engelleme özelliği. Bu kamerada normalde A7 4'te 5.5 stop olan titreşim engelleme özelliği 7.5 stopa çıkmış. Özellikle elde video çekerken titretmeden video çekebilmek için A7 4'e göre A7 5'te çok büyük bir gelişme sıçraması olmuş. Tabii bu kameranın birçok testleri var internette. Onları incelediğinizde göreceksiniz. ISO performansında da çok büyük bir gelişme var. A7 4 ve A7 R5'e göre A7 5'te Dual Gain teknolojisi var ve yüksek ISO'larda kamera bir şekilde kumlanmayı azaltmayı başarabiliyor. Bu anlamda da düşük ışıkta fotoğraf ve video çekenler için çok güzel bir kamera olmuş. Birazcık elime alayım kamerayı. A7 4'te olmayan bir teknoloji olarak A7 R5'teki şu ekranın dönebilme özelliğini eklediler. Bu tabii çok güzel bir özellik. Ben R5'te fotoğraf çekerken çok kullanıyorum. O yüzden bu bayağı iyi olmuş bunu eklemeleri. Bununla beraber A7 4'e göre A7 5'te LCD ekranda, vizörde çok daha yüksek çözünürlüğe sahip. Birkaç özellik daha var. Onları hızlıca söylemek istiyorum. Bir kere çok önemli, bu çoğu zaman atlanıyor. Bizim bu kameralarımızın Wi-Fi teknolojisi güçlendikçe telefona, tablete, bilgisayara Wi-Fi ile aktarmak, şu meşhur turuncu kablolardan kurtulmak mümkün olabiliyor. Sony'de ilk defa A7 5'te Wi-Fi 6E teknolojisi var. Wi-Fi 6E teknolojisi Wi-Fi 5'e göre yaklaşık olarak 2,5 kat daha hızlı
aktarım demek ve daha sorunsuz aktarım demek. Sorunsuz aktarımdan kastım da Wi-Fi 6E ile beraber bu başka sinyallerle karışma ihtimali düşmüş oluyor. Eğer siz stüdyonuzda kameranızı Wi-Fi ile bağlayıp uzaktan çekim yapıyorsanız, A7-4'ten A7-5'e geçmeyi düşünüyorsanız bu Wi-Fi 6E teknolojisi tabii sizin çok işinize yarayacaktır. Çift kart yuvası var. CF Express Tip A ve SD kartları, tabii hızlı SD kartları takabileceğiniz çift kart yuvasına sahip A7-5. Sony A7-5'te çok güzel bir özellik daha var bir tek bu kamerada. Çift USB çıkışı var. Bunlardan bir tanesiyle sürekli olarak şarj edebiliyorsunuz. Diğeriyle de görüntü aktarabiliyorsunuz. Biz de lüks prodüksiyon olarak çok kullandığımız bir özellik bu. Bilgisayara aktarıp bilgisayardan düzenleme yapmak bizim çok işimize yarayacak. Sony A7-5 bu kadar teknolojiye sahip olmasına rağmen A7-4'e göre yaklaşık olarak %50 daha uzun pil ömrüne sahip. Bu da tabii ki dış mekan çekimlerinde veya her türlü senaryoda çok değerli. Pil ömrünü de yaklaşık 580 kareydi A7-4'te. O yaklaşık 750 kareye çıkmış A7-5'te beraber. Pil ömründe de böyle bir geliştirme olmuş ve evet aynı pili kullanıyor. Yani A7-4'te kullandığınız pili veya R5'te kullandığınız pili A7-5'te de kullanabilirsiniz. Evet, uzun bir video oldu ama umarım faydalı olmuştur sizler için. Gördüğünüz gibi Sony A7-5 öyle bir ufak bir güncelleme gibi değil. Gerçekten bir Sony'de bir sıçrama bence. Ve uzun yıllarda birçok fotoğrafçının, video çekenin çok işine yarayacak bir kamera olacağını düşünüyorum. Çok eskiyecek bir teknolojiye de sahip değil. Çok güncel bir teknolojisi var. Umarım herkes için faydalı bir video ve faydalı bir ürün olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere.